Bu hafta size bütün dünyada yaşanan, olan biteni anlamak için önemli bir kitap tavsiye edeceğim. Bütün dünyada demokrasi geriliyor, insan hakları geriliyor, akıl ve bilim dışılık ve faşizm ve tiranlık kabarıyor dostlarım. Sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada. Ve elini vicdanına koyabilen, demokrasiden, insan haklarından, uygarlıktan yana olanların susturulduğu bir döneme giriyoruz. İlerici güçler, yani dünyayı daha güzel bir geleceğe taşımak isteyen, ülkesini, ailesini daha güzel bir geleceğe taşımak isteyen güçler susturuluyor. Timothy Snyder'in Tiranlık üzerine 20. yüzyıldan 20 ders kitabını daha önce tavsiye etmiştim. Ama yeniden tavsiye etmek istiyorum Timothy Snyder'in kitabını size. Lütfen bu kitabı okuyun. 20. yüzyıldan 20 ders. Uygar ülkeler olduğunu zanneden ülkelerin nasıl faşizme kaydığını hepimiz tarih örneklerinden görüyoruz. Schopenhauer der ki, en büyük uygarlıklar vahşete, demirin pasa yakınlığı kadar yakındır. Yani demir hemen okside olur. Hemen okside olur, hemen paslanır. O yüzden çeliği icat etmiştir insanlık. En büyük uygarlıklar da hemencecik faşizme kayabilir, vahşete kayabilir. Geçmişte olduğu gibi bugün de demokrasiyi, insan haklarını, özgürlüklerimizi savunmamız gerekir diyor Timothy Snyder. Önemli bir şey söylüyor. Diyor ki tarih tekerrür etmez aslında. Bunu yapan insanlardır. İnsanlar tekerrür ederler. Örnek vereyim. Almanya'daki Nazi rejimini en çok destekleyenler İngiliz kraliyet ailesiydi. İngiliz kraliyet ailesi Alman Nazi rejimini İngiliz hükümetinin tersine desteklediler. İngiliz hükümetine de baskı yaptılar Nazileri desteklesin diye. Niye? Aryanlığı, seçkinliği yani. Kendileri gibi nezih insanların nezih olması gerektiğini, diğerlerinin gaz odalarında öldürülmesi gerektiğini savunduğu için. Bugün dünya için en büyük tehlikelerden biri oligarkların, yani oligarklar sadece Rusya'da zannetmeyin, asıl oligarklar Amerika'da faşizmden yana tavır almasıdır. Örneğin Elon Musk, X'in algoritmalarıyla oynayarak faşistlerin, demokrasi karşıtı güçlerin, bilim ve akıl karşıtı insanların propagandalarını yayıyor bütün dünyaya. İngiltere'de faşist partinin bile fazla faşist bulduğu için partiden ihraç ettiği adamın hapisten çıkarılması için İngiliz kralı Charles'a mektup yazıyor. Almanya'da faşist partinin seçimi kazanması için yayın yaptı, X üzerinden milyonlarca insan izledi. Konu kaldı. Ya kardeşim, aradan 100 yıl geçmedi. 500 yıl geçmedi. Almanya faşist olduğunda en son bunun dünyaya maliyetinin ne olduğunu nasıl unutursunuz ya? Almanya faşist olduğunda bunun sonu ne oldu? İnsanlığa bundan neler kaybetti? Bunu nasıl unutursunuz? Ama unutuluyor. Kimse onları hatırlamak istemiyor. Kitapta 20 ders var. Bunlardan bazılarını size tekrar etmek istiyorum. Diyor ki, birincisi, peşinen itaat etmeyin. Yani iktidarlar size bir şey söylediğinde hemen itaat etmeyin. Sorgulayın. Otoriterliğin sahip olduğu gücün büyük bir kısmı özgür bir iradeyle verilir. Bu gibi zamanlarda bireyler baskıcı bir hükümetin daha neler isteyebileceğine odaklanırlar. Yani hemen peşinen itaat etmek, faşizme giden yolun, demokrasiyi yok eden yolun en önemlilerinden biridir. İkinci madde, kurumları koruyun. Kurumlar sizi, bizi, demokrasiyi, düzeni koruyan en önemli şeydir. Tiranlar kurumlara saldırırlar. Türkiye'de olduğu gibi. Kurumları korumak önemlidir. Güçlü kurumlar inşa etmek önemlidir. Amerika'da olduğu gibi kurumlara saldırıyor. Trump'ın ilk yaptığı iş ne oldu? Kurumları zayıflatabilmek için Elon Musk'ın bir avuç üniversite öğrencisi üzerinden oradan bilmem kaç bin kişiyi kovalım, buradan bilmem kaç bin kişiyi işten kovalım diye bir grup kurdu. Üniversite öğrencileri vardı içinde. Kurumları korumamız lazım. Tek partili devlet sistemlerinden sakının. Bunlar devleti yeniden yapılandırır, rakiplerini bastırır, devleti ele geçirir ve tiranlığa giden
demokrasiyi yok eden yolu açarlar. Birebir Türkiye'de yaşadığımız şey. Bu kadar uzun tek partili ve bu kadar da Türk tipi başkanlık sistemiyle güç verdiğinizde böyle oluyor işte. Böyle oluyor. Ve çok partili sistemi destekleyin, demokratik seçimi, bakın bir daha söylüyorum, demokratik seçimi savunun. Dünyaya karşı sorumluluklarınızı üstlenin diyor. Dünyaya karşı işte bu yayınları bu yüzden yapıyoruz. Ve bir diğer önemli başlık, paramiliter güçlere dikkat edin. Her zaman sisteme karşı olduklarını iddia eden silahlı sopalı adamlar günün birinde üniforma giymeye, ellerine bir meşale, bir liderin resmini alıp yürümeye başladıklarında bilin ki sona yaklaşmışsınızdır. Lider yanlısı bu paramiliterler resmi polis ve askerlerin arasına karıştığında ise her şey bitmiştir. Birebir Türkiye'de yaşadığımız bir şey. Elinde sopalı adamları sokaklarda gördük biz. Sokaklarda gördük. Bunlar tarihte yaşandı. Tiranlığa giden, faşizme giden rejimlerde yaşandı. Aynı tehlikeyle bugün karşıyayız. Diğerlerinden ayrışın. Birileri bunu yapmak zorunda. Herkesin yaptığını yapmak kolaydır. Farklı bir şeyler yapmak ya da farklı şeyler söylemek size tuhaf gelebilir. Fakat bu tedirginliği yaşamadan özgür olmak mümkün değildir. Bir örnek oluşturun, statükonun büyüsünü bozun. Bütün hayatım boyunca yapmaya çalıştığım şey budur. Bu yüzden vatan haini ilan edildim, ekonomik tetikçi ilan edildim ama birileri bu yaptığınız yanlış, bu vatanseverlik değil, bu ülkenizi sevmek değil, bu yaptığınız yanlış demek zorundadır. Böyle söyleyen bir sürü insan var. Var. Onlara sahip çıkın. Siz de bunlardan biri olun. Dilinize özen gösterin. Herkesin kullandığı cümleleri telaffuz etmekten kaçının. Herkesin söylediği şeyleri söylemek için bile olsa dikkatli olun. Kendinizi internetten uzak tutmak için çaba harcayın, kitap okuyun, araştırın. Kendiniz için bir şeyler düşünün. Makaleler okuyun. Neden? Size söylenen şeylerin doğru olmadığını görün. Görün. Yoksa iktidar bir yalan makinesi yaratır ve bu yalan makinesi hepimizi rehin alır. Bu yüzden hayır işlerine katkıda bulunun diyor. Siyasi olsun ya da olmasın. Bir şeyler yapın. Ülkeniz için, halkınız için bir şeyler yapın ve ders çıkarın. Sakıncalı sözlere dikkat edin. Aşırılık ve terörizm sözcüklerini kullanırken dikkat edin. Çünkü tiranlık, demokrasi düşmanlığı, o terörist, bu devlet düşmanı, bu aşırıcı der ve bunları kullanır ve kendi tiranlığını inşa eder. İnşa eder. Bu yüzden bunları kullanırken çok dikkatli olun. Vatansever olun. Ve başında da diyor ki peki vatansever kimdir? Mesela diyor vergi vermeyenler vatansever değildir. Örneklerden biri bu. O zaman ülkenize sahip çıkmak vatanseverliktir. Bir milliyetçiyle vatansever aynı kişi değildir diyor. Ulusun ideallerine kavuşması, bizlerin de olabildiğimizce iyi insanlar olmamızı istemek vatanseverliktir. Bir vatansever etrafında olup bitenlerle ilgilenmeli, ülkesinin içinde bulunduğu gerçek dünyadan kopuk yaşamamalıdır. Bir milliyetçi, Türkler asla böyle bir şey yapmaz. Türkler ırkçı olmaz gibi şeyler söyleniyor ya. İşte bunu söylüyor. Bir milliyetçi burada asla böyle şeyler olmaz dediği anda felakete giden ilk adım atılmış demektir. Bir vatansever burada da olabilir ancak biz ülkesini seven insanlar bunu durduracağız der diyor. Bakın bir daha söylüyorum. Türkler asla faşist olmaz, Türkler ırkçı olmaz, Türklerden ırkçı... Yalan. Öyle bir şey yok. Olur, olabilir. Olabilir. Ama bir vatansever gibi diyeceğiz ki burada da olabilir ama biz bunu durduracağız. Evet, biz bunu durduracağız. Asıl mesele, asıl söylememiz gereken budur. Ve diyor ki elinizden geldiğince cesaretli davranın.
hiçbirimiz özgürlük uğruna ölmeye hazır değilsek, o halde hepimiz bir diktatörlük altında öleceğiz demektir. Dostlarım, bana hep söylenen bir şey. Emin Hocam dikkatli ol, Silivri soğuktur. Ben de hep derim ki ben soğuk severim. Aslında soğuk sevmem. Ama dostlarım, sustuğunuzda, kabullendiğinizde, şaşırmadığınızda bana en çok söylenen şey, sen hala şaşırıyor musun? Siz nasıl şaşırmıyorsunuz? Ben ona şaşırıyorum. Milyar kere olsa, katrilyon kere olsa ilk kez olmuş gibi şaşıracağım ve ilk kez olmuş gibi itiraz edeceğim. Çünkü kabullenmeyeceğim. Demokrasi böyle savunulur. İnsan hakları böyle savunulur. Vatanseverlik budur. Çocuklarımızın, kendimizin daha iyi geleceğini inşa etmek budur. Lütfen Yale Üniversitesi Profesörü Timothy Snyder'in Tiranlık üzerine 20. yüzyıldan 20 ders kitabını okuyun. Çok önemli, gerçekten çok önemli dersler göreceksiniz. Zeynep Enez'in çevirisiyle çok güzel bir çeviri satın alın ve okuyun. Gerçekten çok kısa sürede okuyacağınız bir kitap. 107 sayfa zaten. Kolayca okuyacaksınız. Ve hayatımızı nasıl şekillendirmeliyiz? Ülkemizi, geleceğimizi, çocuklarımızı, demokrasiyi, insan haklarını, kendi haklarımızı nasıl savunmalıyız? Bunu göreceksiniz.